Dibe vur. Sıkıcı yazlık zamanı. Dolandırıcıların her gün bir yenisi hayatımıza ekleniyor. Haberleri izlerken mutlaka her gün bir tanesine denk geliyorsunuzdur. Türlü türlü dolandırıcı cinsi var. Evet, yani bu gözler tosuncuğu da gördü, kripto dolandırıcıyı da gördü. Ama bu videoda çok Ambalaj enteresan bir dolandırıcı nasıl dolandırıcı lan? biçimine bakacağız. Ambalaj dolandırıcılar. Yok, böyle olmadı. Biraz daha Anıl formda teşekkür gitmem ederim. lazım. Ambalaj dolandırıcıları. Evet, her gün markete, AVM'ye falan gidip alışveriş yapan insanlarız. Ve çoğu zaman ürünlerin ambalajına kanıyoruz. Ürünün içeriği, gramajı vesaire. Bunlar çoğu zaman ikinci plana atılabiliyor. Bu bir gerçek. Bunu bir kabul edelim önce. Peki buzdağının görünen yüzüyle suyun altı aynı mı? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Bol bol örnek vereceğim ben size. Evet, şöyle bir ürün gördüğünüzde vay anasın ne kadar büyük bir kutusu var. İçinde de 150 tane keçeli kalem varmış diyebilirsiniz. Ama hayır. Bu adam Leyla ile Mecnun dizisinde Goren'e İçinde kadar 75 tane gerçek keçeli kalem sanıyordum. var. Ya Teşekkürler, 75'ten kalan saçlı. sayıyı kağıtlarla toparlayıp böyle ortasına koymuşlar. Ya da sanıyorum keçeli kalemlerin kapaklarını ayrı saymışlar. Ama iki türlü de tam bir şeref yoksunu limited şirketi yani. Bir dakika, hemen Google'dan bakalım böyle bir şirket var mı? Nasıl böyle bir şey yapmak yasak değil mi ya? Hah, yokmuş. Durduk yere dava yemeyelim şimdi. Gidip marketten hazır pizza almak istiyorsun. Ve o da ne? Sucukları ben buradayım diyen dolu dolu bir hazır pizza. Hemen alıyorsun, eve afiyetle yemeye gidiyorsun. Scam. Sonra bir bakıyorsun pizzanın görünen yüzü sahteymiş. Aldatılmışsın. Sonra oturup ağlayarak pizzanı yiyorsun. Evet, cips ambalajlarına hava Çok iyi lan, ben gülerdim buna üfleyen bayağı. bir sistemle azot gazı veriyor. Bu da cipslerin bayatlamasını veya işte nakliye sırasında ezilmesini, büzülmesini, toz olmasını big engelliyor. brain. Yani bir nevi hava yastığı görevi görüyor. Tabii ki cips firmaları da paket tam dolu olacak diye de bir garanti vermiyor. Çünkü zaten paketlerin üzerinde gramaj yazıyor. Bu markanın bu kadar madar olması bence yarısını saydam yapmalarından kaynaklanıyor. Yani diğer cipsler gibi saydam olmayan bir ambalajı olsaydı bu kadar haber olmazdı Benten muhtemelen. teletabiler geniş koltuk marsupilami taş devriskobi doğu power puff girls. Yoksa adamlar cips paketin ters dönemeyeceğini düşünmüş olamaz. Sizin yorumunuzu da beklerim video altına bu konuda. Şimdi gittiniz çikolatalı püskevit aldınız. Paketi açtınız ve ne göresiniz? Adamlar azmetmiş, uğraşmış ve inanılmaz bir ambalaj ortaya çıkarmışlar. Hani baştaki ve sondaki bölmeleri tam doldurmuşlar ki köprü görevi görsün. Ortadakiler çökmesin. Allah Allah. Oğlum şey var, onu biliyor musunuz? Bu ben lisede bir kere çubuk kraker almıştım. Bu tam böyle dede çubuk krakeri vardır ya. Ne, susamlı. İçinden yemin ederim 5 tane çıkmış sadece. 5 tane. Onların içine böyle randomizer koyuyorlar. Sayılı değildi. Biliyorsun, onun içinden cidden kalın olanlar, evet evet. Random konuyor onun içine mesela. Belli bir sayıda olmuyor. Sürekli ben ne zaman başka bir yerlerde alsam hep farklı sayılarda çıktı o. Bazen çok çıkıyor, bazen az çıkıyor. Bir kere yemin ederim 5 tane çıktı sadece. Bak vallahi billahi diyorum. Çok korkunç. Dışarıda aldığında da öyle çıkıyor bu arada. Statik bilgisi bunlar hep. Ama gel gelelim neredeyse Ama ben bir ortada- kere kesinlikle İki 5 tane bölmeyi çıktığını boş size bırakacakmış söylüyorum. adamlar. Yani lütfedip bir iki tane bisküvi koymuşlar ortaya ki ne iyi insanlar var. Belki bana o paket gelmişti ama. Dedirtiyorlar bizi. Kurabiye Bildiğin ile 5 okul adet hakkına var nasıl sadece. girilir? Bu ambalajı tasarlarken hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi acımadın be adam? Hani hoş, grafikerin de bir suçu yok, o da emir kulu. Ama bu kurabiyeyi üreten firmanın püresine tüküreyim. Adeta kurabiyenin ortasına damıtmışlar. Hani deney tüpünden falan koyuyorlar sanırım. Hani başka açıklaması olamaz. Sayıyorum Tamam. abi. Saydım tabii, 5 tane çıkıyor sadece. Açınca bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor. 5 tane şeyi de sayayım yani. Ambalajın üzerine yazan gramaj esastır. Onu anlarım. Ama daha çok göstermek için de bu kadar da yapılmaz ki arkadaşım. Adamlar yarısını zar zor doldurmuş. Ya da biz bardağın boş tarafına odaklanıyoruz. Günahını almayalım şimdi. Zira bu tarz firmalar yeterince günah alıyor. Hani böyle sihirbazların bazı alet edevatları olur. Küçük bir kutunun içine bir tane top koyarlar. Kutu Nasıl saydın böyle? Aldım elime. 1, 2, 3, 4, 5. Pipoci. 5'e kadar saymayı biliyor. 5 mi yazıyor? Oğlum kutuyu açtım. 5 tane var lan. 5 tane. Chat nasıl? Chat. Chat kutuyu açınca görüyorum. Bir tane çubuk, 2 tane çubuk, 3 tane çubuk, 4 tane çubuk, 5 tane çubuk. Chat. Çubukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 chat. 5 tane chat. Sayıyorum chat. Chat. Size bir şey göstereceğim bu arada. Aşağı düşmüş. Bak. Evet. Bu burada duruyordu, düşmüş. Bunu Sena ördü geçen. Çok tatlı değil mi? Adı Sümük. İsmi de Sümük chat. Devam ediyoruz.
Moving on. Kutuda 2 tane bölme vardır. Sonra topu kaybetmiş gibi yaparlar falan. Ha işte bunlar Bayağı da şeker. bunu krem kutusunda yapmış. Bir kutu krem aldığını düşünüyorsun. Kutuyu bir açıyorsun. Tada! Krem nerede? Ama güzel numaraymış. Tam kul hakkı yemelik yani. Bak tamam anlıyorum. İyisiniz, hoşsunuz da. Çayı kavanozun önüne yapıştırmak nedir arkadaşlar? Hani iyi çay koymuşlar. Sticker falan da yapıştırsalarmış daha az şaşırabilirdim. İşte bunlar günü Çok kurtarma iyiymiş ya. derdinde olan firmalar. Bir sattığını aynı kişiye ikinci kez zor satarlar zaten. Ha bak bir de bu tarz çakallıklar var. Sağdakine 250 tablet sığıyor madem. Neden daha büyük şişeye daha az koyarsın be adam? Stratejisini sevdiğim. Boşa çevre kirliliği yemin ediyorum. Bak bu tam katıksız öz hakiki kul hakkı mesela. Pakette 40 tane yazıyor. Adam açıyor böyle sayıyor Haram. tek tek 27 tane çıkıyor. Hani Baba. 13 tanesini üretim bandındayken çalışanlardan biri mi yedi ne yaptı? Ne diyelim afiyet olsun. Gün geçmiyor ki daha adice bir yöntem görmeyelim. Sözde sticker bandı ama band dediğimiz tabii bir tur dönmüş. Üstü yanı her yeri kapalı olduğundan da sanıyorsun ki böyle o birkaç tur dönüyor. Canına yandıklarım ne kadar müşteri memnuniyetine düşkünler değil mi? Evet ürünlerin pencerelerini oynayanlar da bugün. Adamlar sadece ürünün gözüken kısmına çalışmış. Hani evde pisliği Abi ama şimdi çok ya bu şirket içinde saçma bir hareket değil mi? Mesela bunu aldığında bir daha almazsın yani. O sayede o insanlar nasıl satacak onu tekrar? Hani çok mantıksız değil mi? Çok kötü bir strateji yani. yeter demişler. Bakın bu gördüğünüz kalem Bir kere mi tamamen üretip çevreci. satıyorlar? Plastik kullanımını en aza indirmek için yapılmış bir kalem mi acaba? Yoksa sadece öyle görünmesi için mi yapılmış? Bakın Çok bu iyi. gördüğünüzde zımba kutusu. Tabii ben size zımba kutusu diyorum ama daha çok kutunun zımbası gibi. Zımbadan çok karton var çünkü malum. Bakın bunlar da para Şey yapıyorlar ya Çin işi şarj kablosu falan. Böyle powerbank aldınız mı mesela dandik Çin powerbanklerinden? Onların içine de ağırlık yapsın diye bir şeyler koyuyorlar. Böyle şeyler var bu arada. Dandik elektronik eşya aldıysanız bayağı dandik böyle Çin ağırlık şeyleri koyuyorlar. O da inanılmaz güzel ya. Çok iyi yakalamışlar yalnız. Hafif olunca dandik oluyor hakikaten. Ağır hissedince ulan diyorsun güzel galiba. kazanıyor. 2 terabaytlık USB en bombası. 2 terabaytlık USB'ler var chat. Biliyor musun onu böyle 2 terabayt diye satıyorlar. Takıyorsun bilgisayarda da hakikaten 2 terabayt yazıyor. Ama onu işlemişler yani aslında 2 GB falan. Mesela namuslu kazancın ne olduğunu Debate. bir görselle açıkladım bence şu an. Bak sadece vasat markalar da yapmıyor bu numaraları. Dünyaca ünlü markalarda da görüyoruz. Buyurunuz Haribo etiketi Nasıl saydın? 1, 2, 3, 4, 5 böyle saydım. tam olarak kutunun boş olan kısmını ayarlamış. Sana da böyle kutu ağzına kadar dolu hissi veriyor. Ama gel gelelim alakası yok. Ha, bu arada Çok bu iyi. cips kutusu değil yani. Jelibon ezilmesin diye azot gazı basmıyorlar. Ama sen nasıl bir kralsın ya. Şeytana papucunu ters giydiren Oo bu çok iyiymiş ha. firma buyurun. Modern dolandırıcılık yöntemlerinden biri işte. Eti böyle nizami olarak ikiye bölüp etiketi de tam boşluğa ayarlanmış. Vay arkadaş. Evet Çok bu iyi. taktikleri uygulayan bir ünlü firma da Dove hepimiz biliyoruzdur. Ki buna birkaç kez denk geldiğimi hatırlıyorum. Hatta hiç anlam verememiştim yani neden bunun altı boş diye. Amaç daha elle kavrayası, daha tutulası bir şey yapmaksa amenna anlarım. Ama diğer türlü bildiğin görsel dolandırıcılık oluyor. Yani silikon tabancası takmayacağız bu spreye sonuçta. Sizin bildiğiniz benim bilmediğim bir mantığı varsa da lütfen yazın. Birinin 6 yaşındaki kızı heyecanla bu çantayı almış. Sonra eve gelince açmışlar. Tada! Çarşıdan aldım 1000 tane. Eve geldim bir tane. Yok bunu ben söylemedim. Bu çantayı yapan firma söylemiş. Bak buna illaki denk gelmişsinizdir. Zira bizim memlekette çok yaparlar bunu. Tabii BİM'den alışveriş yapıp alışveriş fişini bile evde 5 kez teyit eden kitleden bahsetmiyor. O başka. Ürün tasarımını şimdi daha büyük yazıp daha büyük olduğunu sanmamızı beklemeleri Evet. Bu çok var. bir yana dursun. Bir de ürünün hacmi 532'den 443'e düşmüş. Tabii Buna dikkat etmem. Çok iyi scammiş. Şey peki. Bütün internetteki çoğu alışveriş sitesinde her şey indirimde mesela. şimdi Her şey indirimde. İnanılmaz. 700 liradan 300'e düşmüş falan. Ama bakıyorsun her yerde 300 lira zaten. çok daha küçük Çok sinir bozucu bir şey değil mi? yazamayacakları için böyle vasat bir taktik geliştirmişler. Çok rahatsız bak, edici. Bir sihirbaz daha buldum. Trendyol, Lego hepsi kutusu yapıyor. daha dolu gözüksün diye ortaya huni koymuş. Ama huniyi de aynalı Çok iyi. gül lokumu soktukları hale bak ya. Sanırsın ürünü tepsiyle sunuyorlar. Ama tepsi karton. Hayır lokumu koydukları plastik kabı Oğlum bomba şeyler yalnız ya. Factory made yazıyor, homemade yazmış ama 34 markaya. meşhur sahneye atıyorum. Bakarsın. Ne De. oğlum o? Bu da çok iyiymiş. Ev yapımı ama küçük orada fabrika yazıyor. Müthiş. Çok başarılı. Ben gerçekten helal olsun chat.